Evet, herkese merhaba. Bugün Almanya'nın sahibinden.com'u o otoscope'da yer alan, yayınlanan, satılmak istenen en uygun fiyatlı otomobilleri inceleyeceğim. Burada binilebilir otomobiller hangileri ve en uygun fiyata satın alabileceğimiz hangi otomobiller var, bunları sizlere göstereceğim ve bir yandan da Almanya'daki ikinci el en uygun fiyatlı bir araç bizim Türkiye'de ne kadara satılıyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi Autoscout 24'e girdiğimiz zaman bu direkt Almanca olarak benim karşıma çıktı. Burada dil desteği var. Dil desteğinde bulunduğumuz yere göre buradan bunu seçebiliyoruz. Şimdi burada bölgeleri seçebiliyoruz. Ben buradan direkt Almanya'yı seçeceğim. Otomobilleri seçeceğim. Yaklaşık 869 bin tane otomobil ilanı yayınlanmış. Buradan ara dediğimiz zaman burada genel reklam verilen ya da ilan tarihine göre standart bir sıralamayla karşımıza çıkıyor. Tabii ki bizim amacımız en uygun fiyatlı otomobilleri görmek olduğu için buradan sıralamayı fiyatı artan olarak yapacağız. Burada 830 bin tane aracın hepsini görebiliyoruz. Ama biz en düşükten sıralayarak bakmaya başlayacağız. Sayfanın dil desteği Türkçe olarak var ama ilanın içerisindeki açıklamaları otomatik olarak çevirmiyor. Onun için burada çeviriden yardım alacağım. Ek olarak sahibinden.com'u da açtım zaten. Burada da Türkiye fiyatlarına bakacağız. Şimdi bizim Türkiye'de olduğu gibi burada da temsili rakamlarla ilan öne çıksın diye yazılmış komik rakamlar var. Ben bunları baz almıyorum. Bunları geçiyorum. Bir de burada otomobilleri seçerken bizim Türkiye versiyonları, yani bizim Türkiye'de de satılan versiyonları seçmeye gayret göstereceğim. Çünkü orada nasıl, burada nasıl, onları da daha iyi görebilmemiz gerekiyor. Zaten birçok marka ortak olduğu için burada olup orada olmayan belki motor seçenekleri farklı birçok araba vardır. Onun haricinde böyle değişik araba nadir de olsa yine tabii ki vardır. Şimdi baktığım zaman bu 30 euroyu da ben varsaymıyorum. Ford Fiesta, bundan başlayalım. Bakalım ilan nasıl, neyi var neyi yok. Şimdi burada bu kadar uygun fiyata otomobil yazılmasının sebeplerini zaten sizler de biliyorsunuz. Burada bu arabayı çalışır hale getirmek, işçilik ücretlerinin pahalı olması sebebiyle kendinin asıl fiyatına, yani sağlıklı bir otomobilin fiyatından çok daha yukarı bir fiyata mal olacağı için insanlar bunu yedek parça olarak satıyor. Büyük ihtimalle bu da öyle bir araç. 250 binde 2005 model 60 beygirlik bir otomobil, bireysel satıcı diyor. Burada da zaten direkt görüyoruz. En son genel muayene 2025'in Kasım ayında yapılmış. Ondan sonra da herhangi bir TÜV kontrolüne girmemiş. Yani çekme belgeli, trafiğe uygun değil diyor. Bu yedek parça olarak satılıyor ama arabanın şöyle bir genel kondisyonuna baktığımızda kozmetik olarak tabii ki yıpranmış bir vaziyette ama genel itibariyle gördüğümüz kadarıyla iyi duruyor. Tabii ki içeride ve dışarıda birçok bakım masrafı söz konusu. Açıklama ne yazılmış ona bakalım. Yine bak, size söylediğim gibi burada burayı Türkçe olarak çevirmiyor. Bunu buradan kopyalayıp Translate eklediğimizde burada bunun çevirisini görebiliyoruz. Zaten buraya da yazmış. Satılıktır. Araç hobi tutkunu veya otomobil tamiriyle uğraşan biri için uygundur. Motoru çalışır durumda. Ancak muayeneden geçirilmesi için direksiyon sistemi ve katalitik konvertör üzerinde muhtemelen kapsamlı bir onarım yapılması gerekecektir. Tamiratını kendiniz yapmayacaksanız yapılacak masrafa değmeyecektir. Bu nedenle araç onu yenileyebilecek veya parça niyetine kullanabilecek bir hobi tutkununa sunulmaktadır. En son muayenede 2025'te girmiş. Plakasız olarak satılıyor. Fiilen çalışır durumdadır yazmış. Ne kadar? 50 euro. Yani bunu orada garajın varsa, bir şey varsa ya da bizim gibi el beceriniz varsa uğraşıp yenilip TÜV'den geçirebilirsiniz. Ama yine de tabii ki maliyetli bir işlem olacaktır. 1.3 motoru var. Bizim Türkiye'de bir fiyatına bakalım bizde ne kadara ilana girmişler en hurda haliyle, çekme belgeli haliyle. 3 bir tane varmış zaten bizde, o da bir alt kasa. Demek ki bize farklı bir versiyonla mı geldi acaba? Bunun modeli kaç? 2005. Şuraya 2005 yazıp bir bakalım ne çıkacak karşımıza. En düşükten sıraladığımızda 170 bin lira, 150 bin lira olduğunu varsayarsak bayağı bir fazla katına gelmiş oluyor. Devam edelim. Başka hangi ilanlar var hız kesmeden? Yine bir tane Ford Fiesta var.
80 euro yazmış bu. Bu da bayağı bir yıpranmış halde. 1.6 dizel versiyonu. Bizim buradaki 1.6 dizel versiyonuna bakalım. Evet, burada da yaklaşık 160 bin liradan başlıyor. 120 bin kilometrede 2005 model. Yine trafiğe uygun değil. Hasarlı. Yine TÜV'den geçmemiş. Herhangi bir açıklamada zaten yazılmamış. Yani bu da parça niyetine satılık. Dizel olduğu için de büyük ihtimalle orada parça fiyatları da zaten burada da pahalı, orada da çok pahalı olacaktır. Bu haliyle bunu da kapatalım. Polo var, güzel bir tane görünüyor. Boyası falan bayağı diri duruyor. İç kozmetiği de yine iyi. Yani bir önceki Ford Fiesta'nın 50 euroluk 80 euroluk Fiesta'ya göre nispeten buralarda kaporta çürükleri de mevcut. Bence gayet iyi duruyor yani ona nazaran. Bunun detaylarına bakalım ne yazmış. 135 binde 99 model. Yine buradan bunu kopyalıyorum. Çeviriye gelip yazdığımda buradan çıkabilir. Araç trafiğe çıkmaya elverişli. Geçerli muayene yok. TÜV Şubat 2026'da dolmuş. Yani aslında daha yeni bitmiş TÜV'ü. Dış kısımda gözle görülür aşınma izleri mevcut. Motor ve şanzıman kusursuz çalışıyor. Yani söylenene göre bir şey yok. Sadece TÜV'e girmesi lazım ama büyük ihtimalle ufak tefek sunroofluymuş. Ufak tefek ister istemez bakımlar olacaktır. Ama yine fiyatına göre ve bir önceki ilanlara göre aşırı iyi duruyor yani. Bir de bunun Türkiye fiyatına bakalım hemen. Yani burada 155 bin liraya bir tane ilan var ama sedan hatchback işaretlemiş. Ya şu ben buradan filtrelediğim zaman karşıma benim başka bir ilan çıkıyorsa, mesela ben buradan hatchback'i seçtim. Ben burada sedan bir araba görüyorsam aşırı derecede ben bu ilanlardan gıcık kapıyorum. Ya neyse onu yaz ki ben ona göre filtreleyeyim, ona göre karşıma çıksın. Zaten ben bir şeyi filtreliyorsam, sen onu benim karşıma çıkarıp satmaya çalışıyorsan zaten olmaz. Öyle bir niyetim olsa ben buradan zaten filtreleme yapmam. Bu da 165 bin lira yazmış. Komple boyalı. Yani yine bu Euro'yu bugün 55 liradan yaparsak 5500 liraya bir araba yapmış oluyor. Burada da 165 lira. Kaç katı siz hesaplayın. Bunu da geçtim. Burada bir tane Focus var. Focus'a bakalım. Şuralarda paslanmalar. Genel itibariyle çizgileri falan net duruyor yani arabanın. Kasası diri duruyor. Ne kadar şurada çürüme de olsa. Arka park sensörleri falan da var. İçinin çok kötü olmuş. Çok kötü. Bakalım ne yazmışlar 100 euroya. Bize ne sunacak? Hasarlı diyor. Beklediğimiz bir şey zaten. 157 binde 2006 model. Şurası yine kopyalayıp çeviriye yazdığımızda burada görebiliriz. 5 aylık muayenesi bulunmaktadır. Büyük ihtimalle son muayenesi olacaktır. Motorun şu an sadece 3 silindirle çalışmaktadır. Yapılan kompresyon testi bir silindirde hiç kompresyon olmadığını göstermektedir. Evet, bitmiş. Yani motoru bitmiş. Büyük ihtimalle komple revizyon isteyecek. O da bayağı bir rakama denk gelecek yani. Yine şurada bir BMW var. Büyük ihtimalle 1111 yazdığına göre o da temsili. Skoda Fabia, bu da güzel arabadır. Buna bakalım. 168 bindeymiş. Buna bakalım herhangi bir şey var mı? 120 Euro'dan satışa sunmuş. 2003 model 170 binde. Herhangi bir şey yazıyor mu? Yok, bunda herhangi bir şey yazmıyor. Bunu varsayamayacağım. Ama yine de 120 euro olduğunu varsayarsak, mesela şuna bakalım. 199 bin lira. Yine birisi 6 bin liraya denk gelirken öbürü 200 bin lira. Asgari ücretten hesapladığımızda kaç katı? Almanya'da şu anda asgari ücret 2026 yılı itibariyle net 1700 euro falan olması gerekiyor. O civarda bir şeydi. Volkswagen Golf var bir tane. Efsane kasa Golf 4. Kaportada dolu izler mi var acaba? Evet. Ama yine kasa fena durmuyor. Şurada bir tuvalet pompasıyla düzeltecek bir göçük düzeltme var. Evet, bu dolu hasarlı gibi duruyor. 99 model 133 binde. Kilometre hep düşük ya. Gerçekten düşük.
Mayıs'ta bitmiş muayenesi. Herhangi bir şey de yazmamışlar. Bizim Golf'ümüz kaç model? 99. Burada da yine 1999 yılını işaretleyelim. Yani 200 bin liradan başlıyor. Yani kaç katı? Burada 150 euro 7500-8000 bin liraya falan denk geliyor. Bakalım Peugeot 106 efsane kasa. Ben 106'ları çok severim ya. Bir tane böyle proje arabası olarak ya da böyle şehir içinde kullanacak, biraz oynayacak bir arabaların başında geliyor. Tabii Türkiye'de yere pusturulmuş, kambur haline getirilmiş versiyonu denk getirebilirsek sunrooflu. Bunun kaportası bayağı haşat olmuş. Zaten burada bu tarz arabaları kapının önünde de durduramıyorsunuz. Yani tam süresini bilmiyorum ama belli bir süreden sonra bu arabayı hurdalığa çıkartmanız gerekiyor. Yani hurda olarak satmanız gerekiyor. O da çok maliyetli. Araba o kadar değersiz bir şey ki hurdaya bile atarken sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun için birisi gelsin kapımın önünden götürsün, parça olarak kullansın da derdi sıkıntısı benden geçsin de uğraşıyor insanlar. Neyse 150 euro satış fiyatını sunmuşlar. 132 binde 95 model. Bunda da herhangi bir şey yazmamışlar mı? Var. Bizim Türkiye'deki gibi. Lütfen önce ilanı okuyun. Sadece ciddi alıcılar iletişime geçsin ve mutlaka bir telefon numarası verirsin. Acaba sahibi Türk mü bunun? E-posta gönder diyor. Bir yerde yazıyor mu acaba? Bunda bayağı masrafı var. Yani hala 150 euro bandına geldik. Herhangi bir binilecek arabaya daha bulamadık. Birçoğunun tüv süresi bitmiş. Yedek parça olarak sattık. 207'ye bakalım. Ama Almanya'da da biraz enflasyon olmuş. Ben 2018 yılında Almanya'da Clio 2'yi 100 euroya satın aldık. Yani çalışabilir vaziyette. Herhangi bir sıkıntısı olmayan, kozmetik olarak da iyi. Yanlış hatırlamıyorsam 1.2 motordu. 100 binde falan da o da yani. Onda herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Yani çalışabilirdi. Büyük ihtimalle 200 euro, 250 euroya çıktığımızda daha düzgün binilebilir bir arabaya bineceğiz de. Burada da bunu da kümes olarak kullanmışlar yani. 207'yi. 2012 245 binde. Hasarlı, trafiğe uygun değil. Süresi bitmiş. Bu da parça olarak satlık ilanlardan bir tanesi. Audi A3 1.6. Egzoza bak. Buna ne yazmış? 150 euro. 2002 model 235 binde. Bayağı da bir açıklama yazmış. Hemen çeviriye giriyoruz. ABS hatası var. Başka bir öğrenilmekte olup model ışıklar aktif durumdadır. Tüy süresi dolmuş. Onarım yapılması gerekecektir. Yedek parça olarak satmaktan memnuniyet duyarım diyor. Yani zor. Bir tane Getz var. Çürükleri mevcut burada bir tane. Ama bir önceki ilanlara göre bu Getz kasası çok iyi geldi gözüme ya. Yani çizgileri yerinde duruyor yani. Zaten işi anlayan adamlar, benden daha tecrübeli insanlar biliyordur. Yani resimde bir arabanın şuradan başlayıp şuraya kadar giden çizgisi düzgün olduğu zaman arabada zaten oradan anlayabiliyorsunuz resimde zaten. Yoksa yine yanına gidip bakmadan hiçbir şey anlamak mümkün değil. 2006 model 218 binde. Hasarlı diyor. Ne hasarı var acaba? Evet, açıklaması var. Motor ve şanzıman kusursuz çalışıyor. Anahtarlar aracın içinde, akü bittiği için araç kilitli durumda. Aracın çekiyle taşınması veya kapılarının açılması gerekiyor. Hidrolik direksiyon pompası çalışmıyor. Yani eski kara sisteme dönmüş. Pompa değişir. Anahtarı da bir çilingir vasıtasıyla kapıyı açtırmak gerekiyor. Aküsü değişecek, tüve girecek. Yani nispeten diğer ilanlara göre, yani bir önceki ilanlara göre bu yine daha uğraşılabilir bir şey. En azından sorunu, stresi çok az. Yani yine arada çok fiyat farkı var işte. Ford Fusion. Bunda kaporta kötü durumda. Herhangi bir şey var mı acaba? Şunu hemen bir Hans abimizin açıklamasını buraya yazalım.
Eski bir hurda yığını, debriyaj balatası bitmiş, soğutma sıvıştırıyor, radyatör arızalı, su pompası, duman olup uçmuş durumda. Teneke bu temelde pas yığınından başka bir şey değil. Bu yüzden çekiciyle taşınması en iyi. Sen Allah'ını seveyim, adam yazmış, her şeyi açık açık yazmış. Hurda yığını diyor, kapatalım. Başka bakalım. Şöyle bir tane düzgün bir araba denk gelmedi ya. Bu da geç gibi düzgün bir dana burun poloydu bunlar herhalde. Bizim burada bunu böyle asla bırakmazlar. Burayı mutlaka macun basarlar, düzeltirler, keserler, saç yapıştırırlar, tertemiz eder binerler. Ama adamlar uğraşmamış bile yani. 2003 model 249 binde herhangi bir şey yazmamışlar. Açıklama yazmışlar. Acaba tüy süresi var mı? İç kondisyonu, iç aksamı, bakımı falan iyi duruyor yani. Buralar vasat olmuş da. Bunların da buralarını ben sevmiyorum. Çabuk dökülüyor. Bunu da kapatalım. Bu şekilde. Meriva. Bunlar orada çok ucuz. Yani talep görmeyen bir araba mı acaba? Bizim Türkiye'de buna kadar seviliyor bilmiyorum. Yani benim karşıma çok denk gelmiyor trafikte. Yani bilinçli olmadan, farkında olmadan denk geldi mi? Bilmiyorum. Ama çok yoktur yine de. Yine bir silindirde kompresyon kaybı. Şu Fiesta'ya bakalım. Bu nispeten kaportası temiz. Yani 2005 model 133 binde hasarlı sigara için. Bu açıklamanın bize de gelmesi lazım. İçinde hiç sigara içilmedi. Fiesta iyi durumda, debriyaj arızalı. Bunun da tüy süresi bitmiş olabilir. Yine bir tane Golf'ümüz var. Burada arabalarda fark ettiğim şu. Birçok arabanın, yani belki bizde de öyle miydi bilmiyorum da bizde yine de bunu böyle çok durdurmazlar ya. Çürüklerine 2001 188 binle. Herhangi bir şey var mı? TÜV Ağustos'un 2026'sı yani bitmiş, girecek olması gerekiyor TÜV kontrolüne. Tamir ile uğraşanlar için diyor. Yedek parça amacıyla satıyorum diyor. Mevcuttur. Motor sadece 3 silindirle çalışıyor. Lupo. Volkswagen Lupo. Bu da nispeten temiz görünüyor. İkonik bir araba. Ben arkası böyle bazen kutu gibi arabaları çok severim. Binmesi sürmesi de zevkli yani. TÜV'ü yine bitmiş. Yine TÜV'e girdirilmesi gerekiyor. Başka bir herhangi bir teknik bir sıkıntı yazmışlar mı acaba? Şu anda muayeneden geçmenin önündeki engel korozyona uğramış akslardır. Motora yakıt gelmiyor. Aslında bu nispeten çözülebilir. Yine tabii ki oradaki parça fiyatları, işçilik fiyatlarına bakmak lazım ama yine bir nebze olsun öncekine göre çözülebilir bir durumda. Yani yakıt pompası arızası vesaire olsun. Bir de korozyona uğramış akslar diyor. Büyük ihtimalle aksların keçelerinden kaçırması mevcut, yağ sızdırması. Bu nispeten temiz bir otomobil. Bizde çok tercih edilmiyor. Ben bunu da hiç görmedim. Var mı acaba bizde Volkswagen Lupo? 250 bin liradan başlıyor. 300 bin lira. İyi rakam. Bir yerde 12-13 bin lira. Bir yerde 250 bin lira. Yine şu Polo'ya bakalım. Yine bunda da biraz kaporta problemleri gözüküyor ama yine kedi gözler Mercedes'lerde de öyle mesela. İlanlara bakın, bu yuvarlak farlılarda herhangi bir kaza olduğunda bunu hiçbir zaman simetrik şekilde çerçeveye oturtamıyorlar. Bunun en zor şeylerinden biri de bu. Yani zaten işçiliği zor olduğundan sanıyorum. Bunu çok oturtamıyorlar. Mesela bunda da belli bir şeyler. Ama yine nispeten düzgün. 2002 model 155 binde. Ruhsatı kayıp. Çalıntı. Bir tane Polo'muz var. 2003 224 binde. Hasarlı. TÜV Mart 2027'ye kadar. Şu anda çalışır durumda değildir. Motor çalışmamaktadır diyor. Muhtemelen trigger zincirinin atlaması nedeniyle çalışıyordu diyor. Yine yüksek bir işçilik gideri
gözüküyor. Bunu da kapattık. Şurada bir tane yine Polo mevcut. Bunun da kazası var. 2026'nın Temmuz ayında bitmiş. Bir ay önce bitmişti süresi. Yok, hala masraflı. Hala 250 euroya bile araç alamıyoruz orada. Yine bir Ford Fusion var. Bundan az önce de görmüştük. Bu temiz duruyor. Şu plakalarla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da olduğum dönemde plakanın başındaki harf eğer tek hane ise il, yani büyük şehir, böyle 2 hane ise bir alt ilçesi, 3 hane ise bu şekilde şeyi temsil ediyor. Mesela örnek veriyorum, bu Stuttgart olsaydı, Stuttgart ilinden alınmış bir plaka olsaydı burada sadece S yazacaktı. Plakalarına böyle size küçük bir bilgi vereyim. Bu araba temiz. Temizlemiş. İyi bakmış. Görünüyor en azından görsel olarak. Buna ne yazmış? 350 euro yazmış. 108 binde 2003 model. Hasarlı, trafiğe uygun değil diyor. Acaba neden uygun değil? Bayağı da detaylı bir açıklama yazmış. Şirket aracına geçmiş, o yüzden üzülerek satıyormuş Fusion'unu. Yaksa değiştirildi. Hepsine detaylı bir şekilde yazmış. Eyvallah. Ne yazık ki tamircim yakın zamanda ana fren silindirinin sıkıştığını tespit etti diyor. Sadece aracın fren sorunu var yazmış. Herhangi bir garanti ve güvence verilmemektedir. Bu nispeten iyi. Bunun bir de hızlıca Türkiye fiyatına bakalım. Yani 265 bin liraya bir tane Türkiye'de Fusion var. Ama buradaki Almanya'daki Fusion daha iyi. Evet. Şu anki birçok gezdiğimiz ilana göre yine binilebilecek en uygun, en temiz, yani bu Fusion'lar eskinin crossover, yani Igea Cross yokken, Bayon yokken Ford Fusion vardı yani. Cross olarak bunlar geçiyordu aslında. Yani içi gayet temiz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece tüvü yok. Tüvü de sadece fren merkezinde ön tarafı serbest bırakmasıyla alakalı diyor. Yani bir fren probleminin tamir edilmesi gerekiyor. Ama şu anda en uygun binilebilecek arabayı 350 euro bandından bulduk diye söyleyebiliriz bence. Daha bu liste uzayıp gidiyor, devam ediyor. Burada bir sürü araç var. Sizler de girip bakabilirsiniz. Yani bu bir iki tane daha site var. İkinci el eşyaların satıldığı vesaire. Ama ben genelde bu kullanıyorum. Yani Autoscout 24'ü dışarıdaki, yani yabancı ülkedeki arabaların fiyatlarına bakarken sizler de gelip buradan yurt dışındaki otomobillerin fiyatlarına bakabilirsiniz. Dediğim gibi en uygun fiyatlı binilebilecek otomobili bulmaya çalıştık. 350 euroya Ford Fusion'u bulduk diyebilirim. Onun haricinde bir sonraki videoda da yine Türkiye'deki ve Almanya'daki en çok satılan arabaların fiyatlarını birbirleriyle karşılaştırarak bakmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.